Merhaba. Bugün pil punto makinesi yapacağız. Bunu şöyle bir power supply kasasının içine koyarak yapacağız. Bir tane rolemiz var. Bu motosikletlerde kullanılan marş rolesi diye geçiyor. Bir tane düz bir düğme. Zaman rolesini açıp kapatabilmek için. 4 tane Born Clemens'ler var elimizde. Bunları kullanacağız. Şimdi burada ilk yapacağımız projede aküden veya işte buradaki 7 amperlik bir akümüz var. 75 amperlik bir akümüz var. Bir de burada bir lityum pilimiz var. Bu videoyu 1, 2, 3, 4 seri şeklinde yapacağım. İlk yapacağım aküyle çalışan olacak. Trafoyla çalışan bir model yapmayı düşünüyorum. Sonrasında da lityum pille çalışan tasarım yapmayı planlıyorum. Ama öncesinde aküyle çalışan bir sistem yapacağım. Siz bir düğme de kullanabilirsiniz. Yaylı, tetik yapmak için veyahut da pedal da kullanabilirsiniz. Ben pedal kullanacağım. Sonrasında değiştirebilirim. Sizden gelen yorumlara bağlı olacak şekilde düğmeye de çevirebilirim. Yani birkaç çeşit pil punto makinesi yapmayı düşünüyorum. Siyah ve kırmızı renkte 10 milimlik kablo kullanacağım. Uçlar, soketle bu tetikte kullanacağız pedal için. Kasada duracak. Bu pedalın soketi olmuş olacak. Burada da bir fan görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki yani şimdi bu fanın ne alakası var? Trafo ve lityum pil kullandığım zaman burada BMS devresi de kullanacağız. Bunlar ısınan malzemeler olduğu için bu fanla da sistemi soğutmayı düşünüyorum. Ondan dolayı bu fanı da kasaya koyacağım. Şimdi yapıma geçelim. Şuranın plakasını kesmeye geçiyorum. Buranın önce bir ölçüsünü alacağım. Üç tane vida bölümü var. Buraları da delik açacağız. Burayı kapatmak için kullanacağımız sacı deldik. Küçük perçin kullanacağım. Bunun üstüne son olarak 2 delik daha delmem gerekiyor. Hemen onları da bir delelim. Plakamızı kestik. Şimdi bunlara perçin atacağız. Gayet güzel. Bağlantısını yapıyorum. Artı ve eksi kısımlarını yaptık bu şekilde. Şimdi üstteki düğmesini de takalım. Fanımızı da taktık. Buradaki boşluğu kapatmak için şöyle bir demir kestim. Bunu buraya koymamdaki amaç, şimdi ben burayı evet kapatacağım ama perçinlemeden kapatacağım. Sadece yapıştıracağım. Daha sonradan trafo içine ekleyeceğim için bunun yerinin açık kalması lazım. Bu parçayı sonrasında söküp buraya koyacağım. Burası bizim punto makinamızın arka kısmı. Elektrik giriş kısmı. Şimdi buranın delme işlemlerini yapacağım. Ön yüzünü de yapmış olduk. Tetiğimizi bağlayacağız. Buralara da punto yapacağımız uçların kabloları gelecek. Çıkışlarımızı yaptık. Burada zaman rolesini koyacağım noktayı planladım. Buradaki enfezleri de şu şekilde keseceğim. Zaman rolemizi de bu şekilde çift taraflı bantı olan kauçuklarla destekleyerek bunun üstüne yerleştireceğim. Buraya sıcak silikon ile yapıştıracağım. Ekrana
ve düğmelere rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Burada hani böyle çok fazla güzel bir işçilik yapmamamızın nedeni de ben zaten bir 3 boyutlu yazıcı siparişi verdim. O geldiği zaman ona daha güzel bir kasa tasarlayıp bunları ona aktaracağım. O yüzden hani şu an böyle hani herkesin sonuç olarak bir 3 boyutlu yazıcısı yok ama herkesin elinde bir tane hurda power supply kasası olabilir veya dışarıda bunu çok rahatlıkla temin edebilir. Hem bir bu kasada nasıl yapılabileceğini göstermek adına, bir fikir olması adına bunu yapıyorum. Bu işlere meraklıysanız işte lityum pillerle hani yapacağınız 3 boyutlu yazıcıda yapacağınız bir kasanın içine bunu BMS devresiyle beraber koyup kendinize ait akü veya powerbank tarzı bir şey yapmayı düşünenler takip edebilir. Bu konuda güzel fikirlerim var. Güzel projelerim var. 3 boyutlu yazıcıyı da o yüzden aldım. Takipte kalırsanız bunları zamanla yapıp videolarını çekip güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatımını yapacağım. Şimdi biz işimize geri dönelim. Marş rölemiz var. Bir tanesi eksi, bir tanesi artı. Yani şu sarı ve üstünde kırmızı şerit olan kablo artı, diğeri ise eksi kutup oluyor. Şu anlık bunu da sıcak silikonla yapıştıracağım. Neden ya işte sıcak silikon vesaire? Ben bunları daha sonra buradan söktüğümde daha rahat sökebilmem için sıcak silikon kullanıyorum. Ayrıyetten de zaten hani sonuç olarak şu tuşlara basabiliyor muyum? Gayet güzel basabiliyorum. Bana yeterli. Burada şu konuda da hani izleyen ve takipçilerime şöyle bir şey öneriyorum. Hani ben 3 boyutlu yazıcıyı alıp kasayı yaptığımda hoşunuza giderse onu da size basıp gönderebilirim. Siz diğer ekipmanları kendiniz içinde birleştirebilirsiniz. Şimdi bağlantısını yapacağız. Detaylı bir şekilde bütün bağlantılarını göstereceğim. Önce artı alıp düğmeden geçirip devam edeceğiz. Bu bizim eksi kutupumuz. Düğmemizi açtığımızda fanımız çalışıyor. Buradan aldığımız diğer artıyı da zaman rölemize çekiyoruz. Bunu şimdi bağlamayacağım. Bağlarken göstereceğim tekrar. Buradaki marş rölemizin artı kutbunu tetiğe ve buradan bir artı daha tetik kısmına çekeceğim. Artı eksi bağlantılarımız bu şekilde giriş yapılacak. Artıyı bağladık. Şimdi eksiye geçiyorum. Şimdi bir tane fazladan artı çıkarmıştık biliyorsunuz. Onu da diğer tarafına bağlarken göstereceğim. Kalan ikisi de pedalın tetikleri olacak. Onların da bağlantılarını göstereceğim. Şimdi kasayı ters çevirmeden önce hemen bir test yapalım. Çalıştırıyorum. Burada fazladan aldığımız bu artı kutbu ortaya bağlıyoruz. Rölenin artısını da hemen altına bağlayacağız. Zaman rölemizin bir tek pedal yani tetik bağlantısı kaldı. Kablosunu şuraya montajını yapalım. Şu bir tanesi iptal. Altlı ve üstlü kullanacağız bu hattı. Buraya bir makaron kullanacağım. Burada artı eksi yön yok. O yüzden rahat bir şekilde bağlayabilirsiniz. Burada yön fark etmeksizin üstteki boş kalacak şekilde bağlantısını yapabilirsiniz. Yönü önemli değil. Kısaca şöyle bir gösterelim. Buradaki kablolama işlemimiz bu kadar. Sokete tetik bağlantısını yaptık. Karta girişini sağladık. Bu giriş pedalın tetik kısmı. Bu iki kutup siyah ve kırmızı tetiğin çıkış kısmı yani punto yapacağımız uçların çıkış kısmı. Buradaki kısım giriş kısmı. Bu devreyi çalıştırmak için ve fan. Daha sonrası için trafo kullanacağımız için şu an buradaki bu alanı boş bıraktım. Şimdi burada pedalı bağlayacağız. Şu şekilde sokete burada lehimleyip devam edeceğiz. Burada artı eksi yön yok. Kafanıza göre istediğiniz rengi istediğinize bağlayabilirsiniz. Pedalımız hazır. Diğer parçalarımızı yapmaya geçelim.
Yaptığımız bu kabloyu yerine takalım. Bunların hepsini sonrasında sıkacağım zaten. Şimdi birinci bağlantımız bu şekilde oldu. Bütün bağlantı işlemimiz bitti. Zaman rölemizi bağladık. Kablolarını bağladık. Eksi kutup direkt düz giriş. Buradan artı röleden geçiyor. Gayet güzel oldu. Kasasını kapatalım. Pil punto makinemizi yaptıktan sonra şöyle bir sorunla karşılaştık. Zaman rölemiz bozuldu. En düşük saniyesinde bile pilleri şu şekilde yaktı. Nedeni şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Amperimizin yüksek olmasından, yani 75 amperde olmasından dolayı. Sonra 7 amperlik, 9 amperlik akülerle de denedim. Bunlarda ise aynı sorun tekrar etti. Yani aslında baktığında zaman rölesinin 1 saniyesi nikel, yani ince nikellerde yanmaya neden oluyor. Şimdi bunu çözebilmek için aklımda ve elimdeki olan malzemelerle şöyle bir titreyen röle kullanmayı düşünüyorum. Eğer kullanmış olduğunuz piller ya da aküler voltajları düşmüş ise zaman rölesinin ekranında gidip gelmeler oluyor. Bu da zaman rölesinin bozulmasına neden oluyor. Kısa vadede belki bozulmuyor ama uzun vadede bozuluyor. Puntoyu aküden gelen enerjiyle yapacağım ama zaman rölesini ve bu titreyen röleyi lityum pillerle yapacağım. Bu lityum pillerin üstüne de elimde TP4056 olan BMS devreleri var. Fazlasıyla elimde olduğu için bunu kullanacağım. Şimdi bunların sisteme entegresini göstereceğim. Aynı zamanda da bu TP4056'ları ve bu 3 tane pili şarj edebilmem için bir tane daha ön tarafa pedal için kullandığımız girişin bir tane de arkasına kullanacağım. Şarj edebilmek için. Elimde şarjlı tornavidaları şarj ettiğim 12 voltluk adaptör zaten fazlasıyla mevcut. Ondan dolayı bu şekilde tasarlamak istedim elimdeki malzemelerle. Burada 1 amperlik diyot da kullanacağım. Şimdi bunların yapımına geçelim. Bu içerideki değişikliklerden de bahsetmek istiyorum. Buradaki fanın kablosunu aküden gelen hatta bağladım. Yani maşaları aküye bağladığımızda fanımız dönmeye başlayacak. O yüzden burayı BMS devresiyle değil de direkt aküden gelen elektriğe bağladım. Kasanın içinde ekstra bir değişiklik başka yapmadım. Tek yaptığım değişiklik buydu. Burada kullandığım 1N 1 amperlik diyotlarımız olacak. TP4056'ların seri bağlantısını yapıyorum. Voltajın giriş tarafındaki bağlantıları seri bir şekilde bağladım. Şimdi çıkış taraflarına diyot bağlayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey şudur. Buranın artısı buranın eksisine girecek şekilde. Hemen bir lehimleyelim buraları. Diyotlarımızı da bağladık. Diğer bağlantı yerlerine de biraz lehimleyelim. BMS devremizi yapmış olduk. Hemen testini de yapalım. Gayet güzel bir şekilde çalıştı. Ölçümümüzü yapalım. 12.56 çıkış alıyoruz. Tek tek bakacağız şimdi. Birincisi tamam. İkincisi tamam. Üçüncüsü de tamam. Kısaca BMS devremiz artık çalışır durumda. Şimdi pilleri montajına geçelim. Küçük bir BMS devresi yaptık. 12 voltluk. Pillerimizi lehim yapacağız. Pillerin üstlerine yönleri doğru olacak şekilde bağlantılarını yapıyorum. Birbirlerini tutması için. Şöyle bir beyaz bir parça plastik yerleştireceğim. Burada bağlantılarını yapmaya başlıyoruz.
basit bir şekilde TP4056'ları kullanarak bir BMS devresi yaptık 12 voltluk. Şöyle bir ölçelim. 11.51 voltajımız var. Kasamızı tekrar buraya getirdim. Bunun içine koymam gereken bir tane role var. 12 volt 30 amper. Bunun içine yapıştıralım. Bu rolemizin 86. bacağı eksi kutup oluyor. Zaman rolemizi tekrar yerine yapıştıracağım. Çünkü bu bozulduğu için bunu söküp tamir etmiştim. Bu yapmış olduğumuz BMS devresini de içine yapıştıracağız. Burada titreyen rolemiz var. Burada BMS devresinden yaptığımız 12 voltluk güç kaynağı var. Buradan zaman rolemizi çalıştıracağız bununla. BMS devremizi şarj edecek soketi de yerine yaptık hızlı bir şekilde. Bağlantılara başlıyorum. Elektrik bağlantısını yaptık. BMS devremizi artık şarj edebiliriz. Taktık. Gayet güzel bir şekilde şarj oluyor. Birinci bağlantımız tamam. Burada yaptığımız işlem artı ve eksiden soketimize hat çekmiş olduk. Ekranımızı açıp kapatabileceğimiz düğmenin bağlantısını yapıyorum. Düğmenin artı kısmını da BMS devremize bağlıyoruz. Düğmeden çıkan artı kısmı artık akım geçirir hale geldi. Eksi hattımızı da almış olduk. Hemen bir testimizi yapalım. Düğmemiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Eksi ortak olan bütün hatları birbirine bağlayalım. Renkleri doğru yaptım. O yüzden hani kafanız karışmasın diye. Burada ortak artılarımız var. Şimdi ortak artıları birbirine bağlayalım. Birincisi düğmemizden gelen artı, zaman rolemizin ekranını çalıştıran, düğmeden gelen artı kabloyu bu şekilde girişini birbirlerine sağlıyorum. Zaman rolemizin tetiğinin artısını da ortak artıya giriyorum. Burada ortak bir tane daha eksimiz var. Titreyen rolemizin 86. bacağı eksidir. Hemen eksi bağlantısını yapıyorum. Şu şekilde önceden hazırlamıştım. 86. bacağını bağlantısını da yapıyorum. Ortak eksiye. En son lehimleyeceğim bunları. Marş rolemizi de 2 tane 87 var. Bu çıkış zaten. 2.87'den bir tanesine bağlıyorum. Artısını. Ortak titreyen rolemizin artısını da aynı şekilde soket yaptım. Bağlıyorum. Bunu da ortağa bağlayacağım. Şu an çok karışık gibi görünüyor. Aslında çok basit. Bağlantıya devam edelim. Rolemizin 85. bacağına bir tane daha hat bağlıyorum. Bunu da zaman rolesine çekiyorum. Rolenin en alt kısmına giriş yapacağım. En üstteki giriş her zaman boşta kalacak. Lehimlemeden önce tekrar bir göstermek istiyorum. Düğmeden gelen artı kablomuz var. Bu artı kablomuz burada birleşip diğer hem zaman rolemizin girişini hem de çıkış tarafını besliyor. Şu şekilde. Sonrasında zaman rolemizin çıkışı titreyen rolenin girişini besliyor. Ve bu şekilde bağlantımız bitti. Şimdi çalıştırıyoruz. Çalıştırma aşamasına geçtik. Şimdi hemen bir tetik alalım. Sistemimiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Titreyen roleyi koymamızdaki amaç şuydu. Buradaki bu 0,1 saniye yüksek amperli herhangi bir aküde punto yaptığım zaman pilleri deliyordu veya nikeli yakıyordu. Bunun önüne geçebilmek için titreyen bir role kullandım. Burada şöyle bir şey daha oluyordu. Örnek veriyorum. Yüksek amper değil ama bu sefer de düşük amperli bir akü kullandığımda bu sefer de ekran gidiyordu. Bundan dolayı ve yüksek amperden dolayı bu ekranımız daha önce bozuldu. Bunun bozulmasının önüne geçmek için buraya
elimde olan TP4056'lardan bir BMS devresi yapıp ekstra da sisteme bir tane titreyen role ekledim. Bu titreyen role bundan sonraki marş rolesinin titreyerek çalışmasını sağlayacak ve puntoların daha düzgün olacağına inanıyorum. Bunu da zaten biraz sonra göreceğiz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Artık test etmeye geçebiliriz. Akümüzden elektriği alalım. Şöyle takıyorum. Bağlantılarımızı yaptık. Fanımız çalıştı. Sesini de duyuyorum ben. Zaman rolemizi de çalıştırıyorum. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi ben bunu aşağıya çekiyorum. İlk puntomuzu yapalım. Nikeli koyduk üstüne. Evet, punto şu şekilde çıktı. Hemen bir bakalım. Çok da sağlam oluyor. Gördüğünüz gibi puntoladığınız yerden asla sökülmüyor. Ben burada 0.4 saniyeye ayarladım. 75 amper ile pil puntoladım. Gayet güzel bir şekilde yapıyor. Burada bu titreyen roleyi kullanmamızı yaptığımız puntolarda çok güzel bir konfor sağlıyor. Hem nikelin yanmasını, iz yapmasını engelliyor titreyen role, hem de eğer burada ayarlama yaptığımız zamanla nikel kalınlığınız uyumsuz ise o esnada nikeli yakma ya da pili delme gibi bir ihtimaliniz olmuyor. Çok güzel puntolama yapıyor ve çok sağlam oluyor. Sadece birer punto attım. Bakın söküyorum. Sadece deliniyor. Yani punto gene burada kalıyor. Nikel yırtılıyor. Şöyle bunu da deniyorum. Bakın görüyorsunuz. Sadece deliniyor. Zaten elle çok koparması, evet, görüyorsunuz. Sadece yırtılıyor. Ve sadece birer punto yaptığım halde bu şekilde sağlam çıkıyor. Piller hurda piller. Şimdi birer tane daha yapacağım. Titreyen rolenin faydaları şöyle. Nikeli hiçbir şekilde yakmıyor. Biz burada zamanı yanlış ayarlasak da, doğru ayarlasak da titrediği için, akımı sürekli vermediği için hem akümüzü koruyor hem de bizim bu titreyen rolemiz pili ve nikeli koruyor. Bayağı bir konforlu oldu. Yani titreyen roleyi koymanızı size tavsiye ederim. Sadece yırtılınca sökülüyor. Kablo hiçbir şekilde ısınmıyor. Gördüğünüz gibi ben buraya basit bakırları kabloya sapladım. Şimdi süreyi biraz daha düşüreceğim. Burada set tuşu var. Set tuşuna basılı tutuyorsunuz. Programın üstüne çıktıktan sonra. Mesela ben 0.3 salise ile deneyeceğim. Yani sökerken sadece nikel yırtılıyor. Aynı şekilde görüyorsunuz. Yırtıldı. Parçaları burada kaldı. Puntolaması gayet güzel. 2 saliseye indirelim. Titreyen role yokken bu şekilde bile 75 amperde nikeli yakıyordu. Şimdi 4'lere 5'lere çıkıyoruz. Hiçbir şekilde nikel yanmıyor. Pil yanmıyor.
Şimdi belki yapan arkadaşlar, kullanan arkadaşlar vardır. Hani der ki yok ya benim hiç başıma gelmedi. Benim başıma geldi. Ben yüksek amperle denediğimde 0.3 ya da 0.2'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde delindi. Şimdi ben bozuk pillerle denediğim için başıma bir iş gelmedi ama eğer ki bu piller dolu olsaydı veya bu pil dolu olsaydı yani ben burada çıkabilecek kıvılcımı, patlamayı hayal bile edemiyorum. Titreyen röleyi koyarsanız yüksek amperde trafoda kullanacağınız zaman mikrodalga fırınların trafolarıyla yapıyorlar. 50 amper 60 ampere kadar çıkıyor orada. Titreyen röleyi kullanırsanız hiçbir şekilde pilinizde böyle bir delik ve etrafındaki koruyucu bantında yanık oluşmaz. Çok konforlu ve çok sağlam punto yapıyor. Bundan sonraki videomda da şöyle bir fenerimiz var. Malum bunların içinde şöyle eski tip aküler var. Bu aküler maalesef çok çabuk kapasitesini ve ömrünü kaybediyor. Bundan dolayı ben bunun içine şu şekilde bir pil grubu koymayı düşünüyorum. Bunun da videosu bu videodan sonra gelecek. İzlemek isterseniz takipte kalmayı unutmayın.